Pirates Beach Club'dayız. Tekirova'dayız. Tekirova'nın hastasıyız. Çok seviyoruz. Burada hiç tereddüt edecek bir şey yok. Çünkü zaten alan kompakt bir alan. Bu tesise özel, yani bu otele özel şunu da söyleyebilirim. Bizim vatandaşlar için deniz şu anda soğuk ama tabii kuzeyden gelenler zorlanmadan denize girebiliyor. Herkese merhabalar. Hey, how they tell? O Noel Baba gibi oldu ama. Ay, tabii. Okay, welcome to Travel Experience Channel. Welcome to Pirates Beach Kemer Tekirova. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk ve tek gerçek deneyim kanalı. Deniyoruz, yaşıyoruz, anlatıyoruz. Sadece gezerken göstermiyoruz, değil mi? Tabii. Deneyim önemli. Hoş geldiniz. Pirates Beach Club'dayız. Tekirova'dayız. Tekirova'nın hastasıyız. Çok seviyoruz. Bu otel çok soruluyordu. Çok merak ediliyordu. Yakın zamanda güzel, köklü değişiklikler yaşadı. Renovasyonlar geçirdi. Odasından tüm alanlarına kadar her yeri anlatacağız, yaşayacağız, sizlere de göstereceğiz. Hazır mısın? Tabii. Korsanların oteline hoş geldin. Hadi bakalım. Evet, ana kapıdan yani resepsiyondan, lobi tarafından çıkış yaptık. Tesis kompakt bir tesis, zaten çok büyük, kocaman alanları olan bir tesis değil. Bu tarafta ana restoranı, onun arkasında barı ve patiseri, işte gece orada atıştırmalık bir alanı var. Onun dışında bu tarafta zaten ağırlıklı odaları. Odalarda yatay mimari, club odalar. Yani öyle yüksek bir bina yok burada. Böyle keyifli, güzel bir büyük, bu tesis için bu oranda bir alan için büyük sayılabilecek bir havuz var. Kaydıraklı havuz diğer tarafta bir tane de sessiz havuz var. Anlatacağız, göstereceğiz. Bu deneyimi sizlerle her zamanki gibi paylaşacağız. Merhaba Sveta. Welcome to Pirates Beach Hotel. We are in our standard room, second floor in Turkish. It's first floor in bungalow. Rooms were renovated several years ago. O yüzden temiz, tertemiz. Yes, looking well. Bayağı temiz. They have some cosmetics you can show. Other things standard. As I understand, if you come with your child here, child sleeps on this chair, which is Açılabilen. transferring as a bed. Evet, açılabilen bir yatak var burada. Yes, so Standart bir double standard yatak bed. var. Böyle yeni, temiz bir ortam. Yes, they provide water and meyve suyu in mini bar, and here garden view. Evet, burası da klasik bir Kemer tatil köyü modu. Böyle bungalovlar var. Yatay bir mimari. Dikey bir bina yok. Böyle bir ortam. O da genel anlamda güzel. Yani sizi mutsuz etmez. Temiz. Zaten yenilenmiş yakın zamanda. Club odası olan, bungalov tarzında odası olan otellerde genel ön yargı, ya oda denize çok uzaksa, ya işte oraya buraya uzaksa, ana binaya ya da yemek yenecek yerlere uzaksa diye bir takım tereddütler olur. Burada hiç tereddüt edecek bir şey yok. Çünkü zaten alan kompakt bir alan. Yani çok büyük bir alan olmadığı için
Ve bütün yerleşim alanı, yani odalar tesisin şu anki benim konumuma göre sol tarafında. Bu taraf yaşam alanı, bu taraf uyuma, yeme, içme, bu taraf burası uyuma. Burada yiyoruz, burada uyuyoruz. Oldu mu? Çok keyifli. Böyle tesisin peyzajı falan da başarılı. Böyle, eğer siz çok yüksek binalarda tatil yapmayı sevmiyorsanız size club odalarıyla burası hizmet eder, sizi tatmin eder diye düşünüyorum. Buradaki oda tiplerinde üçüncü bir kat yok gördüğünüz gibi. Alt kat, üst kat. Böyle çiçeklerin içinde balkonlar var. Keyif yapmak isteyen akşam saatlerinde ağırlıklı olarak burada bahçesinde, balkonunda keyif de yapabiliyor. Siz ne tür oda tiplerini ya da yapı, bina tiplerini seviyorsunuz tatilde? Yorumlara yazın. Sen hangi tip odaları seviyorsun mesela Sveta? Ben ana bina seviyorum. Ana bina seviyor. O ana bina seviyor. Siz ne seviyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Gelir gelmez burayı keşfettik. Çok keyifli gerçekten. Yenilenmiş. Ya da tamamen yeni yapılmış. Çok modern duran bir yapı. Burası atıştırmalık restoranın hemen altındaki bar. Bu barın böyle oturma alanı da var. Üst taraf atıştırmalık bar, onu da göstereceğiz zaten. Evet, rüzgar devam ediyor maalesef. Antalya'da havalar hala ısınmadı. Milano daha sıcaktı Sveta. Evet. Yani otelde aquapark var denilemez ama böyle büyük çocuklar ve küçük çocuklar için kaydıraklar var mı? Var. Büyük küçük fark etmeden bakın eğleniyorlar. Aklınızda olsun. Ana havuz. Bayağı bir şezlong var. Denizi de iyi olduğu için zaten buranın ne kadar ihtiyaç olur? Olursa da zaten yeterince şezlong var gibi duruyor. Burası pool bar. Aynı zamanda burada bir etkinlik alanı var. Akşamları burada etkinlik oluyor. Burası da ana restoran. Ana restoranı zaten akşam yemeğinde göstereceğiz. Merhaba. Merhaba. 2 tane beyaz şarap alabilir miyim? En kalabalık bar burası mı oluyor genelde? Evet. En yoğun. Aha. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Evet, otelde yenilenmiş yeni alanlardan bir tanesi hastane. Gayet modern, şık bir tasarım olmuş. Ne var burada bakıyoruz tatlılardan. Yani tiramisu'dan, yani traliçe, brownie, birçok tatlı çeşidi var. Sütlaç var. Ekler var. Var yani. Bayağı güzel çeşitler var. Spangile ya da ne derler ona benzer burada bir puding de olabilir, çeşidi var. Kurabiyeler, simit var orada gördüğünüz gibi. Burada bir kruvasan oluyor. Ha bak, çekirdek kahve var. Limonata var. Çay var içersen. Espresso içelim mi? Evet. Haydi bakalım.
Sahil şu anda tabii ki Mayıs'ta hala rüzgar yapıyor. Birazcık dalgalı deniz var. Rüzgarlı bir ortam var ama Tekirova gerçekten nevi şahsına münhasır. Çok güzel bir yer. Gerçekten burada deniz Kemer'e oranla bence ekstra iyi. Ortam ya da doğa da iyi, öyle söyleyeyim. Yani tesisler yemyeşil. Bu otelde bu konuyla alakalı bu doğadan nasibini almış. Keyifli, huzurlu bir tesis. Hani çok böyle wow eğlence var mı? Yok. Ama dediğim gibi doğası, ortamı, ambiyansı ve yaşattığı ruh güzel. O yüzden tercih edilir mi? Edilir. Ana havuzda şu anda insanlar artık birazcık da akşam yemeği vakti yaklaştığı için insanlar artık odaya ufak ufak gitmeye başlamış ama hala havuzun, güneşin tadını çıkaranlar var mı? Var. Yani böyle yatay mimari olunca tabii ki ortam çok daha güzel oluyor. Bina bir ortam olmadığı için daha hoş durabiliyor. Tabii ki tercih meselesi. Kimisi böyle seviyor, kimisi daha konforlu olması açısından ana binaların olduğu sistemleri daha çok beğeniyor. Kişiye göre değişiyor. Otelde genellikle çocuk popülasyonu hatırı sayılır derecede var ama yetişkinlere özel alanlar da unutulmamış. Onlar da burada var mı? Var. Burada böyle bir relax pool var. Relax pool yeni yapılmış belli. Gayet tarz, stil, hoş duruyor. Böyle de güzel bir atmosferi var. Şimdi şunu anlatıyordum. Kimi turist lokal misafirin olduğu, yani ağırlıklı Türklerin olduğu otelleri tercih etmek istemiyor. Olabilir. Kimisi daha çok yabancı olsun istiyor. Kimisi de tam tersi olabiliyor. Bu otel bu anlamda, eğer tercihiniz daha az lokal, yani kendi milletimizden yerel turisti görmeyeyim diyorsanız tercih edebileceğiniz türden. Çünkü ağırlıklı olarak BDT, Rus tesiste gerçekten her yerde Rusça konuşulduğunu hissediyorsunuz, duyuyorsunuz, görüyorsunuz. O yüzden bakın, bu da bir deneyim, tercih meselesi. Kimisi böyle seviyor. Eğer siz çok fazla Türk turistle, yani lokal kendi milletinizden turistle karşılaşmak istemiyorsanız bu bile tercih nedeni olabilir bu otele gelmek için. Pirates Beach Club'ın akşam büfesi. Ana restorandayız. Giriş yaptık. Böyle açık havada. Böyle keyifli, havadar bir restoran. Haliyle koku yok. İçeride de oturacak alan var. Ha, burada da büfe var. Bakalım burada ne var. Daha çok tatlılar, mezeler, salatalar bu kısımda. Gördüğünüz gibi bunlar meze. Arkada salatalar var. Burada da mezeler var. Şöyle hemen arkayı göstereyim. Burada da tatlılar. Bu otelde tatlı büfesi bayağı güçlü duruyor. Hastanede de gerçekten bayağı bir çeşit lezzetli seçenekler vardı.
Yani ben içeride oturacağım derseniz böyle burada oturacak masalar ve seçenekler var. Dışarısı tabii ki daha keyifli duruyor. Devam edelim bakalım açık büfede. Yana haşlama var. Benim sevebileceğim birçok şey var. Balık var. Tavada. Ve burada da ızgara çeşitleri var. Balık gördüm. Havada balık. Aynen, seversin. Burada da ızgara çeşitleri var. Tavuk, balık. Artık köfte. Allah ne verdiyse. Karşı tarafta da bakın balıklar pişiyor. Burası grill. Havuz başındaki masalar ve içerideki masalar yeterli duruyor. Bir de içeride kapalı alanda masalar var. Evet, akşam yemeği modu bu. Biz de ufaktan bir şeyler seçip yemeye başlayacağız. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi akşam ahali tabii ki eğlenecek. Çocuklar şimdiden tesiste bir sağa bir sola koşturmaya başladı Sveta. Şu yeni olan bara doğru gidelim. Orası çok keyifli. Ve Renovated bar. ve az çocuk var. Belki hiç çocuk yok. Anladın mı? Şimdi çocuklar burada takılacaklar. Amfiteyatronun olduğu yerde. Biz de hafiften oraya doğru gidelim. At once I can tell who are with children, Çok iyi. Especially- Tabii çocuk için çok iyi. whose children are around, for example, from 5 till 10 years old. For them, perfect. If Ama you are a couple, unfortunately, çocuk yoksa sıkıntı. yes, a lot of children here. That's why this hotel is not suitable for couples as for me. But with children, Güzel. exactly, you can come. Bu bar gerçekten, üst tarafta da food court var. Çok keyifli. Yine döndük dolaştık, buraya geldik. Günaydın, 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 dobre utra. Değil mi? Bu otelde daha anlamlı. Yes, a lot of Russian and Ukrainians. That's why you can try to speak Russian. Hadi bakalım, kalktık. Kahvaltıya geçiyoruz. Bugün hava daha güzel, gün başlasın. Bu arada burada Guest Relation Info var. A la carte restoranlardan işte pavilyonlara kadar hangi ücretle nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Pavilyonlar servis, bar, yemek dahil 70 euro. Eğer servis istemiyorsanız sadece alan olarak kullanacaksınız 40 euro. Burada da işte pasta, doğum günü, sürpriz gibi konuları anlatıyor. A la carte'lar da gördüğüm kadarıyla 25 euro.
Children to 12 for free. 12 yaşa kadar çocuklar ücretsiz. Bunlar da hangi gün nasıl bir alakart servisi var? Pazartesi balık, salı Yunan, çarşamba İtalyan, perşembe balık, cuma Yunan, cumartesi İtalyan. Bu arada spa alanı da yenilenmiş. Havlunuzu buradan alıyorsunuz. Onun dışında burada bir takım ücretsiz kullanabileceğiniz alanlar var. İşte saunaydı, hamamdı falan. Bilginiz olsun. Bugün deniz günü. Zaten sabahları böyle genel anlamda iyi olur. Bugün düne göre çok daha iyi. Dün bahsetmiştik, böyle bir kaydırak var. 3 kaydırak. Çocuklar için özellikle. Onun dışında zaten yetişkinlere özel büyük bir aqua parkı yok ama çocuklar gün içerisinde buradan eğleniyor. Bence en önemli, en keyifli noktalardan birisi sahil tarafı, yani plajı, denizi. Çünkü burası Tekirova. Kemer'in bana göre en iyi denizi burada. Otelin böyle geniş bir sahili var. Herhangi bir şezlong sıkıntısı olabilecek bir durum yok. O baştan bu başa kadar otele ait bu şezlonglar. Evet, şöyle denize doğru inelim. Plaj dediğim gibi misafirler için oda sayısına göre, misafir sayısına göre oldukça yeterli. Böyle bir iskele var. Bizim vatandaşlar için deniz şu anda soğuk ama tabii kuzeyden gelenler hiç zorlanmadan denize girebiliyor. Deniz böyle sabah daha da turkuaz oluyor. Şimdi hafif biraz rüzgar olduğu için, ama tabii yazın böyle bir rüzgar olmadığından bu deniz çok daha iyi oluyor. Evet, iskele böyle daha çok denize gir çık. Burada bir şezlong yok ama şuralarda fotoğraf çekebilirsiniz. Tesisin nasıl yeşil olduğunu buradan daha iyi görüyorsunuz. Buradan daha iyi anlıyorsunuz. Hakikaten çiçek gibi bir Kemer Oteli. Çiçek gibi diyorum çünkü ağaçların içerisinde yatay mimari, bungalov tarzı odalar, şöyle ağaçların içinde atıştırmalık restoran. Burası yeni bir bar. Gayet hoş, keyifli. Arka tarafta dağ manzarası. Müthiş. Tekirova'nın şöyle bir avantajı da var teknik olarak. Denize daha uzak olduğu için, yani denizle dağ arasında daha geniş bir mesafe olduğu için Kemer'in genelinde bir anda bulutlarla birlikte yağmur görebilirsiniz. Hava birazcık daha bulutlu olabilir. Ama Tekirova böyle değil. Tekirova'da dağla deniz arasındaki mesafe daha geniş olduğu için burası genellikle daha açık havaya sahip. Daha bulutsuz aslında. Böyle de bir dipnot bilgi vereyim. Burası çok keyifli ya. Dün de burada oturduk. Akşamında da ön tarafında oturduk. Hem yepyeni bir bar hem de böyle güzel
Denize sıfır. Muhabbet, sohbet edebileceğiniz bir ortam. Atıştırmalık restoranın şöyle bir güzelliği var. Bakın balkon gibi şurası. Ve manzaranız bu. Atıştırmalık restoranda. Şurada oturuyorsunuz. Direkt manzaraya karşı yiyip içiyorsunuz. Burada bir relax havuz var. Burası genel anlamda sessiz. İnsanların kafa dinlediği bir ortam. Havuz da tasarım olarak güzel. Dün gelmiştim buraya. Göstermiştim birazcık. Bugün şu an kimse yok. Daha sakin. Bakın burada pavilyonlar var. Bunlar sanıyorum eski olanlar. Şurada yenileri de var. Eğer buraya servis almak isterseniz 70 euro günlük bedeli, 70 euro karşılığında burada oturup ailenizle kendinize özel alan yaratıp aynı zamanda buraya size servis yapılacak şekilde hizmet alabiliyorsunuz. Bence en azından bir gün bu keyfi yapın derim. Fitness çok enteresan. Böyle yenilenmiş ve denize sıfır manzaraya karşı spor yapıyorsunuz. Burada şu an sabah sporu yapan, yoga yapan bir grup var. Misafirlerle birlikte. Gördüğünüz gibi. Biz de şimdi fitness'a bakacağız. Evet, mini club gerçekten tesisin böyle ayrı bir bölümüne yapılmış. Bu da hoşuma gitti çünkü ben çocukları göremiyorum tesiste aslında, sadece akşamları, ama demek ki onlar tesisin bu bölümünde diğer tarafta takılıyorlarmış. Gayet güzel bir mini club var. Keyifli bir oyun ortamı yaratmışlar. Bu arada tenis oynamak isteyen, futbol oynamak isteyenler için de burada tenis kortu ve halı saha var. Eğer çocuğunuz futbola meraklıysa ya da siz tenis oynuyorsanız güzel ama. I can tell you. Even adults like here because this couple they came to play here Aa, on playground. bak orada oyun oynuyorlar. Sadece çocuklar için değil yani. Burası yenilenmiş anladığım kadarıyla. ...4 yaşından itibaren kalabiliyor burada. Öyle mi? Bak burada yine korsanlar var. Burada korsanlar da küçük korsan.
activities. Evet, burada çocuklar için hazırlanmış program var. Hatta saat 11'e kadar sürüyor programlar. Her gün için böyle bir konsept. Hayvanlar günü, işte korsanlar günü, muhteşem kahramanlar günü, dedektif günü, Olympic. olimpik oyunları, yemek falan yapıyorlar. Hint günü, bak Indian, pardon, Kızılderili. Enteresan, böyle güzel. Güçlü bir kids club aslında. Bak, this boat, they go for treasure. Evet, 3 days. böyle toplanıyorlar, gidiyorlar. Güçlü bir kids club var. Çok dışarıdan gözükmüyor ama bayağı iyi. Bence otelin en önemli, en keyifli alanlarından bir tanesi atıştırmalık restoranı. Hem manzarası hem tasarımı, yenilenmiş, temiz, pırıl pırıl olması nedeniyle burası önemli. Öyle söyleyebilirim. Ne var burada? Burası atıştırmalık bir büfe. Döner oluyor, hamburger oluyor. Farklı atıştırmalık menüler olabiliyor. Pizza oluyor, pide oluyor. Şöyle göstereyim. Bugün döner yok. Dün döner vardı. Dün döner vardı. Köfte çok var. güzel. Dün döner vardı. Köfte var bugün. Şu patatesin de hastasıyım. Gezdirmeye Burada pide çeşitleri var. Burada da gözleme var. Gözlemeyi de buradan gelip alabiliyorsunuz. En güzel tarafı söyleyeyim size. En güzel taraf, bakın, manzara. Burada oturuyorsunuz. Böyle manzara eşliğinde yiyip içiyorsunuz. Çok keyifli, hastasıyız. Bu otele geldiğinizde kendinize özel alan yaratabiliyorsunuz. Özellikle bu yeni kabanalar bayağı konforlu yapılmış. Ayrıca servis yapılıyor isterseniz ücreti mukabilinde. Bakın, böyle hemen denizin dibindesiniz. Kendinize özel olan bu alanda takılabiliyorsunuz. Bu alanın kullanım ücreti var tabii ki. Hem servisli hem servissiz. Servisli olan buraya birebir hizmet edildiği şekliyle düşünebilirsiniz. Sanıyorum mini barı falan da dolduruyorlar. Bu alan şu anlamda da güzel. Bakın, burada şarj aleti var. Telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Size özel bir alan. Böyle. Evet dostlar, Pirates Beach Club'da malum misafir deneyimi yaşıyoruz. Bu otelle alakalı ne söyleyebilirim? Bu otelle alakalı nasıl bir tavsiyede bulunabilirim? Birazcık aslında videonun sonunda bunları anlatacağım. Genel olarak tabi bu kendi adıma, bir de Svetlana'da konuşacağım. O da şu an kendisi güneşleniyor. Fikirlerini anlatacak. Şimdi genel olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere bölge Tekirova. Gerçekten özel, şifalı bir bölge. Bölgenin denizi güzel. Bölgenin kendince Kemer'e kıyasla şöyle bir avantajı var.
Kemer'de özellikle Beldibi dağla deniz arasında çok dar bir mesafede, çok dar bir alanda bazı oteller hatta birebir sıkışmış durumda ama burası dağ ile deniz arasında daha geniş mesafeye sahip olan bir bölge. Diyeceksiniz ki bu bilgi ne işe yarayacak? Bu bilgi şöyle bir işe yarar. Genellikle bulutlu, yani dağlık olan bölgedeki o bulutlu ortamı, atmosferi burada daha az görüyorsunuz. Çünkü burası daha açık. Ondan dolayı bu yağmur riskini de azaltıyor. O yüzden bölge önemli. Bölgenin tabii güzel bir dağ manzarası var. Bu Kemer için hemen hemen her yerde geçerli ama işte bazı yerler daha güzel manzaraya sahip. O açıdan önemli. Bu tesis özellikle dikey bina değil de daha böyle eski tatil köyü modunda yapıları sevenler için çok ideal. Çiçek gibi tesis. Peyzajı gerçekten çok başarılı, yemyeşil. Arka taraf dağ, ön taraf turkuaz deniz. Ondan dolayı özellikle bu tür tesisleri kompakt, küçük, her yer ayağının elinin altında, buradan çıkıyorsun atıştırmalık, onun altı bar. Bu tarafa gidiyorsun, pulu bar. Dönüyorsun, ana restoran, her şey çok kolay. O açıdan yani kompakt tesis sevenler bu oteli gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Çocuklu aileler burayı daha çok sevecek. Çünkü çocuk kulübü ve tesisin çocuk tutkusu güçlü. Ondan dolayı böyle bir artı var. Genç çift, eğer çocuklardan çok rahatsız olmuyorsanız açık söyleyeyim sıkıntı yaşamazsınız. Ama çocuk sizi mutsuz ederse o zaman burası sizi çok mutlu etmeyebilir. Onu söyleyeyim. Ama çocuklu aileler için kesinlikle burası bir mutluluk yuvası olur. Kendi yazlığınızdaymış gibi böyle bungalovların, club odalarının öyle bir güzelliği var. Sanki bir sitede ayrı ayrı villalardan oluşan bir sitede oturuyormuş. O atmosferi yaşıyormuş hissine sahip olursunuz. Ultra her şey dahil. Yemekleri çok gurme beklentiniz yoksa lezzet anlamında da sizi çok net tatmin eder. Yani eti mutlaka görürsünüz. Balık mutlaka görürsünüz. Tatlı büfesi çok güçlü. Tatlı sevenler size duyurulur. Taze, temiz. Tesisin her yeri pırıl pırıl. Odalar öyle. Ki odalar önümüzdeki yıl yenilenecekmiş. Ki şu anki haliyle bile bence gayet başarılı. Şikayet edilmez. Alkol kalitesi fiyata oranla optimal. Unutmayın burası Tekirova. Tekirova çok özel bir yer. O yüzden eğer sizin de beklentileriniz daha kafa dinlemelik. Şimdi partileyeceğim derseniz bu otel size uymaz. Ama kafa dinlemelik. Ya gelmişken de işte ne bileyim bir iki eğlence olsun akşam, en azından çok geç saate kadar olmasa bile derseniz yine uyar olun. Bu açıdan tercih edilebilir. Kemer otellerinin özellikle denizi güzel, tesisi yeşil, doğası iyi Kemer otellerinin hastasıyım. As a result of our experience and stay, what I can tell. Who should come? The main topic. Who should come? Who should choose this hotel? Of course, families with children. Especially, yes, we don't have children, but I have nephew, and also we can see families who are enjoying here. Sure, if you like good sea, turquoise, beautiful sea, mountain view, and sea is pure because of course stones. Stones are not big, but entrance is not sand. That's why if it's okay for you, also you can come. Territory is beautiful, green. If you like bungalow accommodation, of course this hotel is also for you. But for couples, I cannot tell it's much good variant because really their concept so good for families with children, especially for children. Yes, there is disco,
There is various food. There are a la cartes. They renovated a lot of zones. They have stylish bar, stylish snack restaurant. And rooms are good, clean, and territory clean everywhere. They clean. I didn't see any rubbish. Also, in restaurant, at once they can take plates, dirty things. Service without problems. Yes, just everywhere in bars, you should understand, they have self-service. That's why a waiter will not come for you and ask what would you like to drink. You should go by yourself and take drinks in all the bars and in restaurant also. You should think about that. If it's okay for you, it's okay for you. If you want special service, of course you should book this cabana. Then they will bring drinks for you. But 100% this hotel suitable for families with children. Your child can be really happy.